Herkese merhaba. Bu videoda deniz akvaryumlarında çok sık tercih ettiğimiz balık türlerinden biri olan Teng ailesine has balıkları inceleyeceğiz. Balıkları anlatırken özellikleri, beslenmesi, barışçıl olup olmadığı, ne tarz hacimde akvaryumlarda bakılması gerektiği ile ilgili detaylı bilgilere değinmeyi amaçladım. Türkiye'de bu hobiyi yapmak isteyen arkadaşlar için sağlıklı bir bilgi olacağını düşünüyorum. Sizin de bakmak istediğiniz, beslemek istediğiniz balıklar arasında bu balıklar varsa fikir edinmeniz açısından önemli bir yol gösterici video olacaktır. O zaman hızlıca başlayalım. Balıklarımızı anlatarak akvaryumda bakmak istediğiniz türler arasında olup olmadığını artık siz karar verirsiniz. Videoda olmayan tarzda balıklar da mevcutsa lütfen bu balıkları akvaryumunuza koymadan önce özelliklerine kesinlikle internetten araştırarak bilgileri sağlıklı edinmenizi ve ondan sonra bu balıkları satın almanızı tavsiye ediyorum. Bildiğiniz gibi bu balıkların hepsi bir canlı. Bu canlılara bakabilmek için akvaryumumuza dahil ediyoruz. Hem cüzdanımızın hem de balığımızın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için balık tercihlerinizi yaparken de balıkların özelliklerine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hızlı bir şekilde balıklara başlayalım. Tercihlerinizi de siz buna göre gerçekleştirirsiniz. Blue Tank, diğer adıyla Hippotank, tropikal resiflerin en dikkat çekici balıklarından bir tanesidir. Göz alıcı parlak mavi rengi, siyah zikzak desenleri ve canlı sarı kuyruğuyla kolayca tanınmaktadır. Akvaryum hobisinde genellikle Kayıp Balık Nemo filmi kaynaklı Dory olarak bilinmektedir. Doğal yaşam alanı Hint ve Pasifik Okyanusu'nda özellikle mercan resiflerinde yaşamaktadır. Ancak dünya genelinde Japonya'dan Avustralya'ya, Maldivler'den Yeni Kaledonya'ya kadar çok geniş bir alanda yaşayabilmektedirler. Genellikle 30 metre derinliklerde resiflerin kenarlarında dolaşmaktadırlar. Beslenme olarak doğal ortamlarında otçuldurlar. Özellikle alglerle beslenmektedirler. Akvaryumlarda ise nor yosunu, spirulina bazlı yemler, bitkisel ağırlıklı diyetlerle beslenmesi gerekmektedir. Algleri yiyerek resiflerde dengeli ekosistem sağlanmasına yardımcı olmaktadırlar. Bazı blue tankler özellikle gençken etcil olarak beslendikleri de görülebilmektedir. Zamanla balık büyüdükçe bu huyları değişebilmektedir. Tekrar alglerle e, yani otçul olarak beslenmeye yönelebilmektedirler. Davranış ve karakter olarak incelendiğinde genç olduklarında genellikle sürü halinde, yetişkinken ise yalnız dolaşmaktadırlar. Uyumlu bir balıktır. Ama eğer akvaryumda yeterli alan sunulmazsa alan kavgası yapabilmektedirler. Hızlı ve çevik yüzücülerdir. Bu nedenle geniş yüzme alanları, kayaların arasından girip çıkabileceği alanlar, gece saklanabileceği, dinlenebileceği, stres olduğunda gizlenebileceği kayalık alanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Akvaryum tasarlarken bunlara dikkat edilmesi önerilmektedir. Minimum akvaryum hacmi 300 litre olarak bu balıklar için uygundur. Ancak daha küçük hacimli akvaryumlarda da beslenebilmektedir. Örnek veriyorum, 100 litrelik bir akvaryumda blue tank beslemek istiyorsanız akvaryumunuza çok fazla balık ekleyemezsiniz. Eklediğinizde balık strese girecek. Eğer yeterli yüzebileceği, saklanabileceği alanlar yoksa da bu onun büyümesini yavaşlatacak ve sürekli stres kaynaklı sorunlarla uğraşmanıza sebebiyet verecektir. Su sıcaklığı 24 ila 28 santigrat derece arasında tercih edilmektedir. Davranışı barışçıldır. Ama aynı ailede farklı tankler mevcutsa agresif olabilmektedirler. Diğer balık türleri ise genellikle uyumludur. Aslında bu agresifliğin ya da diğer balıklarla uyumluluğun temel sebebi akvaryum hacmi. Hacim yeterliyse blue tanklerin anlaşamayacağı balık yoktur.
Ee, Genellikle akvaryumlarda 15-20 santime kadar büyümektedirler. Ama akvaryum hacmi yeterli seviyede büyükse doğal ortamlarındaki gibi 30 santime kadar da büyümektedirler. Akvaryumcularda genellikle genç olarak 4 ila 7 santim arasında satılmaktadırlar. Blue tanklerin vücudu düz görünümlü olsa da çok sert bir kuyruk dikenine sahiptir. Tehlike anında kendini savunmak için bunu kullanmaktadırlar. Derisi mukus tabakasıyla kaplı. Bu da onu parazitlerden korumakta. Ama akvaryumda doğal ortamlarından uzak bir şekilde yetiştirildiğinde bu balıklar stres kaynaklı çok çabuk beyaz benek olabilmektedirler. Beyaz benek için gerekli tedaviler ve akvaryumdaki gerekli koşullar sağlandığında da bu balığın yaşayamayacağı herhangi bir akvaryum mevcut değildir. Yellowtank'ler parlak sarı rengiyle mercan akvaryumlarının en göz alıcı ve en sevilen balıklarından biridir. Hem göze güzel görünmekte hem de yosun kontrolündeki rolü ile çok değerlidir. Ana vatanı Hawaii Adaları, Japonya, Marshall Adaları ve Pasifik Okyanusu'nun batı bölgeleri olarak belirtilmiştir. Genellikle sığ mercan resiflerinde yaşar, 1 ila 40 metre derinlik arasında görülmektedirler. Gündüzleri çok aktiftirler, gece ise kayaların ya da mercanların içine gizlenerek dinlenmektedirler. Beslenme şekilleri tamamen otçuldurlar. Başlıca besin kaynağı algler yani yosunlardır. Akvaryumda nor yosunu, spirulina bazlı yemler ve bitkisel takviyelerle beslenmelidir. Yosun yiyerek tankınızın temiz kalmasına yardımcı olmaktadır. Davranış ve karakter özelliklerine bakıldığında Yellow tankler çok barışçıldırlar. Özellikle farklı türlerle çok iyi geçinmektedirler. Kendi türüne karşı bölgeci davranışlar gösterilebilir. Özellikle küçük akvaryumlarda bu durum gözlenmektedir. Hızlı ve çevik bir yüzücüdür. Tank tek başına ya da uygun şartlarda küçük gruplar halinde bakılabilir. Minimum 250 ile 300 litre akvaryum hacmi tavsiye edilmektedir. Su sıcaklığı 24 ile 28 santigrat derece bu balıklar için uygundur. Bolca yüzme alanı, saklanma yerleri ve resif düzeni gerekmektedir. Resif olarak zaten resife uygun bir balıktır. Yellowtank'in vücudunun kuyruk kısmında keskin, beyaz bir savunma dikeni mevcuttur. Tehlike anında kendini korumak için kullanmaktadır. Ciltlerinde bulunan mukus tabakası onları enfeksiyona karşı korumaktadır. Çok dayanıklı balıklardan bir tanesidir. Yellowtank'ler genel olarak 20 santime kadar ulaşmaktadırlar. Ev akvaryumlarında ise 13-15 santim civarlarında kalır. Tabii ki akvaryum hacminiz çok büyükse doğal yaşamındaki gibi boyutlara ulaşabilmektedirler. Ortalama 3-5 yıl içerisinde tam boyutlarına ulaşmaktadır. Satıldıklarında genellikle 5-7 santim boyutlarında olmaktadır. Geniş yüzme alanı olması kesinlikle tavsiye edilmektedir. Bu durum onların büyümesini olumlu etkilemektedir. Gerçekten çok uzun ömürlülerdir. Yani uygun koşullar sağlandığında 10-15 yıla kadar yaşayabilmektedirler. Yellow Tank'ten sonra ona benzeyen ama farklı renkte olan Purple Tank ile devam ediyoruz. Purple Tank akvaryum dünyasının en göz alıcı balıklarından bir tanesi. Mor mavi vücudu, parlak sarı kuyruğu ve hareketli yapısıyla dikkat çekmekte. Bu balık genellikle mor tank ya da purple tank ya da mor cerrah balığı olarak bilinmekte. Ana yaşam alanları Kızıldeniz ve Arap Denizi kıyısındaki mercan resifleri olarak belirtilmiş. Sığ sularda genellikle 1-20 metre arasında görünmekte. Kayalık bölgeleri ve mercan resiflerini tercih etmektedirler. Otçuldurlar. Ağırlıklı olarak alg yosun ile beslenmektedirler. Bu balıkta diğer blue tank ve yellow tank gibi nor yosunu, spirulina bazlı yemler, sebze içerikleri, pul ve pelet yemleriyle beslenmelidir. Yosun tüketerek akvaryumdaki alg dengesine katkı sağlamaktadır. Genel olarak aktif yüzmeyi seven bir türdür. Agresif davranışlar gösterebilmektedir. Özellikle kendi türüne veya benzer şekilli balıklara karşı bir tık agresifliğiyle öne çıkmaktadır. Geniş tankınız mevcutsa diğer türlerle uyum içerisinde yaşaması daha kolaydır. Tek başına veya çok iyi planlanmış tür kombinasyonlarıyla beslenmektedir. Zaten deniz akvaryumlarındaki en önemli konu da balıkların aynı familyadan ya da farklı familyadan ya da
aynı aileden, farklı aileden olsalar bile birbirleriyle uyumlu olmasına çok dikkat etmeniz gerekli. Purple tankler de tek başlarına yaşaması tavsiye edilmekte. Diğer tanklere karşı biraz agresif olabildikleri görülmektedir. Yine akvaryum hacminiz büyükse bu oran daha da düşmektedir. Minimum 350-400 litre tavsiye edilmekte. Su sıcaklığı 24-28 olarak uygun görünmektedir. Yüzme alanı geniş olmalı, saklanabileceği kayalar, mağaralar bulunması tavsiye edilmektedir. Bu balığın da kuyruğunda diğer tanklerde olduğu gibi keskin savunma dikenleri bulunmaktadır. Purple tankler boyut olarak bakıldığında doğal ortamlarında 25 santime kadar ulaşabilmekte. Ev akvaryumlarında ise 15-20 santim arasında kaldığı görülmektedirler. Akvaryumun büyüklüğüyle bu tamamen doğru orantılıdır. Yani gelişim süreci bir tık diğer balıklara göre yavaş. Tam boyutuna ulaşması birkaç yıl sürebiliyor. Satışta genellikle 5-8 santim boyutlarında bulunmakta. Dediğimiz gibi bu balıkta Yellow Tank gibi gerçekten uzun ömürlü, 10 yıldan fazla yaşadığı görüntülenmektedir. Evet, Powder Blue Tank ile devam ediyoruz. Akvaryumların mavi incisi olarak nitelendiriliyor. Powder Blue Tank, parlak turkuaz mavi gövdesi, siyah yüz maskesi ve sarı sırt yüzgeci ile akvaryum dünyasının en göz alıcı tank türlerinden biri. Sahip olduğu renk kontrası ve zarif yapısıyla resif akvaryumlarının yıldızıdır. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Çok sevdiğim bir balık, görselliği çok yüksek bir balık ama beslemeye de çok korkulan bir balık. Çünkü çok hassas yapıda. Stresten ya da farklı şeylerden çok çabuk etkilenebiliyorlar ve çok çabuk hasta olabiliyorlar. Bu da onun bir dezavantajı. Aksi takdirde çok dayanıklı bir balık olsa bütün hobicilerin tercih etmesi gereken bir balık olduğunu söyleyebilirim. Hint Okyanusu'nda yaşamakta. Maldivler, Sri Lanka gibi bölgelerde görülüyor. Farklı bölgelerde de yaşayabiliyorlar. Genellikle sığ mercanlarda bulunuyor. Yüksek akıntılı suları tercih ediyorlar. 1 ila 25 metrede yaşamayı seviyorlar. Boyut olarak doğada 23-25, akvaryumlarda ise 18-22 santim arasına ulaşabiliyorlar. Zarif görünümüne rağmen doğada çok sağlam bir balık. Sadece akvaryumda birazcık daha hassas bir balığa dönüşebiliyor. Aktif ve hızlı yüzücüdür. Benzer türlere, özellikle diğer tanklere karşı bölgeci ve agresif olabiliyorlar. Tek başına veya dikkatle seçilmiş türlerle bakılması tavsiye ediliyor. Yeterince geniş akvaryumunuz varsa çok barışçıl bir balığa dönüşebiliyor. Beslenme ise alg, mikroskobik yosunlar, akvaryumlarda ise spirulina, nori yosunu, bitkisel pul pelet yemler tercih edilmesi gerekiyor. Sağlık için bitkisel ağırlıklı diyet kesinlikle bu balık için şart. Zaman zaman da vitamin takviyesi yapmanız öneriliyor. Genellikle 400-500 litre bu balık için önerilmekte. Su sıcaklığı 24-28, bol yüzme alanı ve kaya yapısı tercih ediyor. Saklanmayı da çok seven bir balık. Kuvvetli akıntı ve iyi bir filtrasyon sistemi bu balık için çok önemli. İlginç bilgi kısmında da belirttiğim gibi Powder Blue tankler stres ve parazitlere karşı çok hassas. Özellikle beyaz benek hastalığına karşı. Sağlıklı kalması için çok istikrarlı bir su değerlerine sahip olmanız ve düşük stres ortamı yaratmanız gerekiyor. Renkleri, ruh hali ve sağlık durumuna göre belirgin şekilde değişebiliyor. Uygun ortamlarda 10 yıla kadar yaşayabiliyor. Görselliği çok yüksek ama stresten ve parazitlerden çabuk etkilenen bir balık. Bunu bilerek tercih etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu video part 1 olsun. Videoları hazırlamaya devam edeceğim. Farklı tanklerle ilgili videolar da hazırlamaya devam edeceğim ki bilinçli bir şekilde bu balıkları sahiplenelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.